Bugün sizi tarihin en tanınmış ve trajik olaylarından birine götüreceğim. Bu olay, ünlü Amerikalı havacı Charles Lindbergh'in küçük oğlunun kaçırılması ve sonrasında yaşanan inanılmaz gelişmeleri konu alıyor. Ancak bu olayı anlatmaya başlamadan önce gelin Charles Lindbergh'in ve onu bu kadar özel yapan hayat hikayesini yakından inceleyelim. Ben Kayıp Kod. Daha fazla bu tarzda içerik için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Charles Augustin Lindbergh 1902 yılında Detroit, Michigan'da dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını ailesinin doğa sevgisi ve maceraperest ruhunun etkisiyle büyüyerek geçirdi. Havacılığa olan ilgisi genç yaşlarda makinelerin gücüne olan hayranlığıyla başladı. Lindbergh hayatının dönüm noktası olacak kararı alıp uçuş eğitimi almaya başladığında henüz 20'li yaşlarının başındaydı. O dönemde havacılık yeni gelişen bir alan olduğu için bu cesaret isteyen bir adımdı. Fakat Lindbergh'in adını asıl duyurduğu an 1927 yılında gerçekleşti. Spirit of St. Louis adını verdiği küçük uçağıyla New York'tan Paris'e hiç durmadan uçan ilk insan olarak tarihe geçti. Bu uçuş tam 33 saat 30 dakika sürdü. O dönem için bu inanılmaz bir başarıydı ve Lindbergh halkın sevgilisi haline geldi. Ancak sadece Amerika'da değil, dünya çapında büyük bir üne kavuştu. Onun bu başarısı dünya çapında bir havacılık kahramanı olarak anılmasına ve pek çok insanın hayranlığını kazanmasına yol açtı. 1930'ların başında bu ünlü ve sevilen adam kendine bir aile kurdu. Güzel bir kadını, anne Morov'u kendine eş olarak seçti. Anne, tıpkı Lindbergh gibi havacılığa ilgi duyan biri olduğundan çift birlikte birçok keşif uçuşu yaptı. Lindbergh ailesinin mutluluğu her geçen gün artarken bu güçlü çiftin başarıları halk tarafından ilgiyle takip ediliyordu. Ancak hayat bazen en mutlu anlarda en büyük trajedileri getirir. Tarih 1 Mart 1932. Lindbergh ailesi New Jersey'deki evine akşam yemeğini yedikten sonra bakıcı henüz 20 aylık olan oğulları Lindbergh Jr.'ı yatmak üzere yukarı kata çıkardı. Annesi ve babası o sırada evin diğer odalarında kendilerince vakit geçiriyordu. Ev normal bir akşamın sessizliğine bürünmüş gibiydi. Ancak bu huzur gecenin ilerleyen saatlerinde acı bir gerçekle bozulacaktı. Bakıcı saat 10 sularında küçük çocuğu kontrol etmek için odasına gittiğinde yatağın boş olduğunu fark etti. Panik halinde Lindbergh'lere haber verdi. Çocukların odasına koştuklarında küçük Charles'ın orada olmadığını gördüler. İşin ilginç yanı çocuğun odasında açık bir pencere ve dışarıda bir merdiven bulunmasıydı. Bu detaylar olayın planlı bir kaçırılma olduğunu düşündürdü. Üstelik odada bir not bırakılmıştı. Bu fidye notu bugüne kadar Amerika'nın gördüğü en dikkat çekici fidye taleplerinden biri olarak bilinir. Not, oldukça dağınık bir el yazısıyla çocuğun serbest bırakılması için $50.000 istenildiğini belirtiyordu. Yazı dili garip bir gramer ve kelime yapısına sahipti. Bu durum kaçıranın ya yabancı biri olduğuna ya da dikkatle tasarlanmış bir dil kullandığına işaret ediyordu. Charles Lindbergh ve karısı hemen polise haber verdi. Olay polisin yanı sıra FBI'nin de devreye girmesiyle daha geniş çaplı bir soruşturmaya döndü. Çocuğun odasındaki pencereden dışarı sarkan bir merdiven bulundu. Ayrıca pencerenin dışında bazı ayak izleri ve çocuğu alıp götürenlerin bıraktığı izler vardı. Ancak bu ipuçları yeterli değildi. Daha derin bir araştırmaya ihtiyaç vardı. Fidyenin ödenmesi için kaçıran kişilerin talimatlarını beklemeye başladılar. Aile büyük bir üzüntü ve endişe içerisindeydi. Oğullarının güvenliği ve sağlığı hakkında en ufak bir bilgiye bile sahip değillerdi. Ailenin yakın bir dostu ve halk arasında tanınan bir iş adamı olan Dr. John Condon, arabulucu olmaya gönüllü oldu. Halk da Lindbergh ailesine destek vermek amacıyla olayın yakından takipçisiydi. Condon gazeteye bir ilan vererek fidyecilere ulaşmaya çalıştı ve kısa süre sonra fidyecilerle irtibat sağladı. Fidyeciler Condon'a mektuplar göndererek fidyenin miktarını arttırdılar ve detayları açıkladılar. Condon birkaç görüşmenin ardından fidyeyi teslim etmeye karar verdi. Nakit paraları teslim ettiler ancak tüm bu çabalara rağmen küçük Charles hala geri dönmemişti. Bu halk arasında büyük bir öfke ve merak dalgası yarattı. Acaba fidyeyi ödemelerine rağmen çocuk neden hala geri verilmemişti? Aradan günler geçti. Umutlar tükenmeye başlamıştı. Aile perişandı. Halk çaresizce olayı izliyordu. Tam da olayın çözülemeyeceği düşünülmeye başladığı bir anda 12 Mayıs 1932 tarihinde trajik bir haber geldi. Küçük Charles'ın cesedi Lindbergh ailesinin evine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki bir ormanda yol kenarında bulundu. Ceset kaçırılma olayından çok daha önce ölmüş olabileceğini düşündüren şekilde çürümüş bir haldeydi.
Bu haber bir anda tüm Amerika'yı yasa boğdu. Küçük Charles'ın kaçırılması sadece bir fidye vakası değil, trajik bir cinayet olarak kayıtlara geçti. Anne Charles Lindbergh yıkılmış durumdaydı. Halkın gözünde bir kahraman olan Lindbergh şimdi hayatının en büyük trajedisiyle baş başa kalmıştı. Ve olay artık bir kaçırılma değil, bir cinayet soruşturmasına dönmüştü. Olay çözümsüz kalacak gibiyken yapılan yoğun araştırmalar sonucunda bir ipucu ortaya çıktı. Fidyede kullanılan paralar piyasaya karışmaya başlamıştı. Polis bu paraların izini sürerek New York'ta marangoz olarak çalışan Bruno Hauptmann'a ulaştı. Hauptmann'ın evinde yapılan aramada fidyeye ait olan para banknotlarının bir kısmı bulununca Hauptmann hızlıca gözaltına alındı. Hauptmann sorguya çekildi. Ancak kendisini savunarak suçsuz olduğunu iddia etti. Kendisinin sadece yanlış bir zamanda, yanlış bir yerde bulunduğunu, suça asla karışmadığını söyledi. Buna rağmen mahkemede suçlu bulundu ve 1936 yılında elektrikli sandalyede idam edilmesine karar verildi. Hauptmann son anına kadar masumiyetini savundu. Fakat onun idam edilmesi olaya dair soru işaretlerini azaltmadı. Bugün bile Lindbergh kaçırılma vakası Amerika tarihinin en gizemli vakalarından biri olarak anılmaktadır. Hauptmann gerçekten suçlu muydu? Yoksa olayın arkasında daha büyük bir plan mı vardı? Fidye notundaki yabancı dil yapısı olayın önceden tasarlanmış planlı bir kaçırma olabileceğini gösteriyordu. Hauptmann'ın tek başına bu kadar organize bir suç işleyip işleyemeyeceği hala tartışılmaktadır. Halkın zihninde Hauptmann'ın idam edilmesiyle sona ermeyen bu trajedi zamanla unutulmadı. Hala pek çok insan Lindbergh kaçırılma vakasının ardında başka sırların yattığını düşünmektedir. Bugün bile bu olay hakkında araştırmalar ve tartışmalar sürüyor. Lindbergh vakası hem adalet sistemine olan güveni sarsan bir trajedi hem de Amerika tarihinin en büyük sırlarından biri olarak kalmaya devam ediyor. Belki birçok soru hala cevapsız ama bu olay bize trajedinin ne kadar karmaşık olabileceğini bir kez daha gösteriyor. Gerçekler her zaman gün yüzüne çıkmayabilir. Fakat tarih bu hikayeleri asla unutmaz. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece sıradaki gizemli olayları da birlikte keşfederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve asla çözülmemiş sırlardan çok uzak durmayın. Ben Kayıp Tom.